Herkese merhaba arkadaşlar. Zeynep'in Renkli Lifleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Birçoğunuz Zeynep'in Renkli Lifleri Instagram hesabından beni tanıyorsunuz. Bugün sizler için lif örmeye ilk defa başlayacak arkadaşlar için lif teknikleri hakkında kısa bir video hazırlayacağım. Videoma başlamadan önce videomu beğenip kanalıma abone olup desteklerinizi benden esirgemezseniz çok sevinirim. Evet, şimdi videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar, Bismillah diyelim ve videomuza başlayalım. İlk sizlere fıstık yapımını anlatmak istiyorum arkadaşlar. Birçok arkadaşım bana Instagram hesabımdan ulaştı. Lif örmek istediklerini fakat fıstık yapımını, çok basit teknik konuları bilmediklerini ilettiler. Ben de böyle bir video hazırlama ihtiyacı hissettim açıkçası. Şimdi hemen başlıyoruz arkadaşlar. Kapattık. Bir zincir çektik ve kapattık. 2 3 zincir çekelim arkadaşlar. Görüyorsunuz. İpimizi biraz gevşetiyoruz. Üstüne sarıyoruz. Ve 3 tane zincirimizin ortasındaki ikinci zincirimizin içine batıp ipimizi çekiyoruz arkadaşlar. Bir daha üstüne alıyoruz. Aynı yere tekrar batıp çekiyoruz. Ve tek seferde bu şekilde topluyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz, bir adet fıstığımız oluştu. Hemen bir tane daha yapıyorum arkadaşlar. Biraz yavaş yapıyorum görmeniz için, daha iyi anlatabilmek adına. Bakın, ipimi gevşettim, üstüne sardım ve burada oluşan yuvamın içinden ipimi çektim. Bir daha sardım. Tekrar aynı yuvadan ipimi çektim. Şimdi şu şekilde bu ipi tutarak 3 tane sardığım ipin içinden, görüyorsunuz, böyle fıstığımı kapatıyorum. Bir zincir çektim. Görüyorsunuz, ikinci fıstığım da oluştu. Bir tane daha yapalım arkadaşlar, daha iyi anlaşılsın. İpimi gevşettim, üstüne sardım. Burada oluşan, fıstığımın tepesinde oluşan yuvadan ipimi çektim. Bir daha sardım. Yuvadan ipimi çektim. Bir daha sardım. İpimi çektim. Bakın şöyle, bu ipi bu şekilde çıkarttım ve kapattım. Bir zincir çektim arkadaşlar. Görüyorsunuz, fıstık yapımı budur arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben fıstıklarımı yaptım ve kare bir lif oluşturmak üzere ben 10 fıstık üzerine kurmayı tercih ettim. Hani sizlere anlatabilmek adına. Sizler dilediğiniz büyüklükte yapmak istediğiniz kadar fıstık sayısı çekebilirsiniz, yapabilirsiniz. Şimdi ben size bir diğer üst sıraya geçmeyi anlatmak istiyorum arkadaşlar. Tabanının 10 tane fıstıktan oluşmasını istiyorsam bir üst sıraya geçmek için benim kesinlikle bir tane fazladan fıstık yapmam gerekiyor arkadaşlar. Tabanını 10 tane istediğim için bir adet daha fıstık yapıp kapatıyorum ve 11'e tamamladım. Bu diğer sıramın üst kata çıkmak için kenar kısmı olacak arkadaşlar. 11. fıstığımızı yaptık, kapattık. Şimdi tepesine, dibine ve karşısına görüyorsunuz arkadaşlar, tepesine, dibine ve karşısına batacak şekilde fıstıklarımızı sardık ve şu an üçünü birden topluyoruz arkadaşlar. Bu yıldız tekniğidir. Yıldız tekniğinin ilk adımı. Görüyorsunuz arkadaşlar, yaptığımız 11. fıstık kenarda kaldı. Tepesine, dibine ve karşısına batarak ilk sıramızı oluşturmaya başlıyoruz. Bir tane daha yapalım. Tepesine, dibine, karşısına. Görüyorsunuz, 1 2 3 adet fıstığımızı topladık. Üçünü birden topluyoruz arkadaşlar.
Gördüğünüz gibi bu şekilde sıra sonuna kadar üçlü fıstık toplayarak devam ediyoruz. Tepesine bir tane daha yapalım. Herkes anlayacaktır eminim. Tepesine, dibine ve karşısına. Ve üçünü tek seferde topluyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar gelip size bir diğer kata çıkma kısmını da göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar üçlü fıstık toplayarak sıra sonuna geldik. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 fıstıkla başladık. Tabanımızın 10 fıstık olmasını istiyorduk. Ne yaptık? Bir tane fazla fıstık yaparak onu kenar olarak kullandık. 11. fıstığımızı yaptık ve kapattık. Daha sonra tepesine, dibine ve karşısına olmak kaydıyla üçlü fıstık toplayarak bu şekilde sıra sonuna kadar geldik. Hemen üstünde saymak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, 10 fıstıktan oluşan kare bir lifin temelini kurduk arkadaşlar. İlk sırasını, başlamayı, kenarı, üçlü fıstık toplamayı göstermiş oldum. Şimdi bir diğer kata, ikinci kata nasıl geçeceğimizi de göstermek istiyorum. Bunun için lifimizi çeviriyoruz arkadaşlar. Hemen buraya bir fıstık yapıp kapatıyoruz. Her zaman üst sıraya çıkarken bu şekilde bir fıstık yapıp ve kapatılır arkadaşlar. Artırma ya da eksiltme yapmıyorsak tek kuralımız bu. Üst sıraya düz bir şekilde devam edeceğimiz için, biz kare bir lif yapacağımız için, kenarlarda farklı artırma ve eksiltme olmayacağı için hemen bir fıstık yaptık ve kapattık. Daha sonra fıstığımızın tepesine dibine ve karşısına batıyoruz. Görüyorsunuz üçlü fıstık oluşacak arkadaşlar. Üçünü birden tek seferde topluyoruz. Ve kapattık. Gördünüz. Bir tane daha yapalım. Tepesine, dibine ve karşıya. Evet, 1 2 3 tane fıstık yaptık. Üçünü de kapatmadık. Tek seferde üçünü birden kapatıyoruz. Evet. Bu yıldız modelidir. Görüyorsunuz ortada bir yıldız motifi oluşuyor arkadaşlar. Üçlü fıstık toplayarak sıra sonuna kadar geliyoruz. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar geldik. Görüyorsunuz, tekrar saymak istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Başladığımızda 10 fıstık olmasını istiyorduk. Artırma veya eksiltme yapmadığımız için bir fıstık kapatıp üst sıraya geçtik ve üçlü fıstık toplayarak devam ettik. Bir üst sıraya geçmek için yine bir fıstık yaptık ve kapattık. Tekrar üçlü fıstık örerek devam ettik. Bu şekilde düz kare bir lif örebilirsiniz arkadaşlar. Fıstık yapımını, bir üst sıraya nasıl geçmemiz gerektiğini, ilk kurulum aşamasını sizlere göstermiş oldum. Eminim bu videodan faydalanarak sizler de ilk defa başlayan arkadaşlar için özellikle çektim bu videoyu. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu videodan faydalanarak sizler de küçük kare bir lif örerek ilk defa başlayıp kendi eliniz alışana kadar devam edebilirsiniz. Ben şimdi size iki fıstık toplayarak azaltmayı da göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet. Ben şimdi burada 10 fıstık üzerine gidiyordum. Ama 9 fıstığa düşürmek istiyorum. Yani lifimin modelinde kesintiler olduğunu, girmeli çıkmalı, hani kenarlarında farklı figürler olduğunu düşünerek bunu anlatmak istiyorum. Normalde düz bir lifte dümdüz örülür ve gidilir. Hani eksiltme artırma yapılmaz arkadaşlar. Ben hani ikili fıstık toplama ne demektir, artırma ne demektir, bunları da size kısa kısa anlatmak istiyorum. Şimdi ikili fıstık toplayarak azaltma yöntemini anlatacağım arkadaşlar.
Biliyorsunuz üst sıraya çıktığımızda biz fıstık kapatıyorduk. Ama sıra başını azaltmak istiyorsak bu fıstığı kapatmıyoruz arkadaşlar. Üstüne sarıp bu görüyorsunuz buradaki yatay fıstığın dibine batıp ikisini aynı anda topluyoruz arkadaşlar. Evet, gördünüz, ikili fıstık topladık. Bu bize bu sırayı 10 fıstıkla, 10 yatay fıstıkla değil 9 yatay fıstıkla bitirme imkanı sağlıyor arkadaşlar. Bunu ilerleyen zamanlarda farklı modeller yaparken kullanacaksınız. Şimdi nasıl devam edeceğiz orasını da gösteriyorum. Tepesine, dibine ve karşıya yaptım ve üçlü fıstık toplayarak tekrar bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz arkadaşlar. Buradaki 10 olan fıstığımızı 9 fıstığa düşürmüş olacağız. Evet arkadaşlar, ikili fıstık toplayarak başladık. Azaltmamızı yaptık. İkili fıstık toplayarak azaltma yöntemini göstermiş oldum. Daha sonra üçlü fıstık toplayarak devam ediyoruz. Ben son kenar kısmında nasıl topladığımı görmeniz için sizinle beraber yapacağım burayı da. Bakın, buradaki fıstığın, iki fıstığın yuvasına batıp üçlü fıstık toplayarak bu sıramı da bitirmiş oldum arkadaşlar. Görüyorsunuz, ben lifime 10 sıra başlamıştım 10 fıstıkla. Daha sonra 9 fıstığa düşürmek kararı aldım. Hani öyle bir model yaptığınızı farz ediyorum. Nasıl sıra başında nasıl azaltacağız? İkili fıstık toplayarak arkadaşlar. Bunu göstermek için yaptım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fıstığa düşürdük. Yani kenardan ikili fıstık toplayarak azaltma işlemi yaptık arkadaşlar. Evet arkadaşlar, eksiltme yöntemlerimizin arasında sıra sonunda dörtlü fıstık toplayarak eksiltme yöntemini anlatmak istiyorum arkadaşlar size. Biraz önce size ikili fıstık toplayarak azaltmayı anlattım sıra başında. Şimdi sıra sonunda dörtlü fıstık toplayarak azaltmayı göstereceğim. Evet, lifimizin fıstık adedince üçlü fıstık toplayarak geldik. Sıra sonuna geldiğimizde bir iki fıstık kalacak şekilde bıraktık arkadaşlar. Şimdi dörtlü fıstığımızı toplayalım. Bakın 1, 2, 3. Her zaman 3 tane fıstık yapıp toplarken şimdi 1, 2 görüyorsunuz. 4 adet fıstığı tek seferde toplayacağım arkadaşlar. Evet. Gördünüz. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3 ve 4 adet fıstığı tek seferde topladık. Sıra sonunda eksiltme yaptık. Görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani biz eksiltmeyi sıra başında ya da sıra sonunda yapabiliyoruz. Sıra başında yaptığımızda ikili fıstık toplayarak kapatıyoruz. Eksiltmemizi yapmış oluyoruz. Sıra sonunda yapmak istediğimizde ise dörtlü fıstık toplayarak eksiltmemizi yapmış oluyoruz arkadaşlar. Bakın bir alt sırada 10 adet fıstık varken üst sırada 9 fıstığa düşürdük. Bu şekilde de eksiltme işlemimizi göstermiş oldum arkadaşlar. Bunlar life başlamak açısından sizlere kafanızda bir fikir oluşması, lifin nasıl başlandığı, nasıl eksiltme, nasıl artırma yapmanız konusunda bir ön hazırlık olması için anlatıyorum arkadaşlar. Çünkü life ilk defa başlayan arkadaşlar için faydalı bir video olacağını düşündüm. Umarım beğenirsiniz. Evet arkadaşlar, size sıra başında ikili fıstık toplayarak azaltmayı, sıra sonunda dörtlü fıstık toplayarak azaltmayı göstermiş oldum. Başlangıcında nasıl lifimizi kurmamız gerektiğini, bir üst sıraya nasıl geçmemiz gerektiğini, üçlü fıstık nasıl toplandığını, yıldız modelinin nasıl kurulduğunu anlatmış oldum. Şimdi size bir de sıra başında ikili fıstık toplayarak nasıl artırma yapacağımızı göstermek istiyorum. Bu da
sıra başında artırma yapma tekniğidir arkadaşlar. Hemen onu da şöyle kısacık anlatayım. Benim bildiğiniz gibi burası 10 adet fıstıktan oluşuyor. Ben burayı 11'e çıkarmak istiyorum. Bunu sıra başında nasıl yapacağım? Şimdi size bunu göstereceğim. Bir adet fıstık yaptım. Kapattım. Başındaki yuvaya batıyorum arkadaşlar. Artırmak istediğim için dibine. Biliyorsunuz biz hep düz bir şekilde gitmek için bir de karşısına batıp üçlü fıstık topluyorduk. Ama biz şimdi artırma işlemi yapmak istiyoruz. Bu sırayı 11 fıstığa çıkarmak istiyoruz. 10 adet olan fıstığı. Yani ben bir adet fıstığı yaptım, kapattım. Başına, dibine yaptım. İkili fıstık olarak kapattım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hemen sıra başında bir adet fıstık fazladan ilave ederek bu sırayı 11'e çıkarttım. Hemen şu şekilde de devam edeceğiz. Onu da göstereyim. Başına, dibine ve karşısına. Evet arkadaşlar, bu sırayı 11 fıstığa çıkarmak istiyordum. Bunun için sıra başında ikili fıstık toplayarak artırmayı gösterdim. Bir tane fıstığı yaptım, kapattım. İkili fıstığı kapattım. Dibine batıp başına ve dibine batıp kapattım. Daha sonra üçlü fıstık örerek sıra sonuna kadar geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıra başında ikili fıstık toplayarak artırma tekniğini de burada göstermiş oluyorum. Bakın, bir alt sırada 10 tane fıstık varken şimdi bu sırada 11 tane fıstık yapmak istedim ve sıra başında artırma işlemi yaptım. Sayıyoruz: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Bu teknikte sıra başında ikili fıstık toplayarak artırma tekniğidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıra başında ikili fıstık toplayarak artırma tekniğini gösterdim. Burayı 11 adet fıstık olacak şekilde yaptım. Ben bir de sıra sonunda ikili fıstık toplayarak artırma yöntemini göstermek istiyorum. Burayı 12 fıstığa çıkarmak için ne yapmam gerektiğini göstereceğim şimdi. Sıra başında yaptık. Sıra sonunda nasıl yaptığımızı da gösterelim arkadaşlar. Burayı 12 fıstığa çıkarmak istiyorum. Bakın, tepesine bir alt sıradaki fıstığın dibine battım. İkisini beraber topladım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir ikili fıstık toplayarak sıra sonunda da artırma yaptım. Sizlere hem sıra başında hem sıra sonunda ikili fıstık toplayarak artırmayı göstermiş oldum. Hemen sayalım: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alt sıramız 10 iken bir üst sıramızı önce 11, daha sonra 12 fıstığa nasıl çıkarttığımızı hemen sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Görüyorsunuz arkadaşlar, lifte başlangıçta ve sonda artırmanın nasıl olduğunu da göstermiş oldum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beğenirseniz, yorum yaparsanız, kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Sizler için faydalı videolarla karşınızda olmaya devam ederim inşallah. Sağlıkla kalın.